Selamun Aleyküm. Bildiriye başlamadan önce bu yıl kaybettiğimiz kıymetli başkanımız Adnan Tanrıverdi Paşa'yı anarak başlamak istiyorum. Kendisi gerek toplumumuza gerekse vatanımıza katkısı olan kıymetli bir şahsiyettir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bildirimize gelecek olursak, bildirimizin adı Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da barış ve güvenlik, bölgesel işbirliği modelleri. Giriş bölümüne değinecek olursak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi jeopolitik konumu, enerji kaynakları ve kültürel çeşitliliği ile dünya politikasında kritik bir rol oynamaktadır. Ancak bu bölge aynı zamanda uzun süredir devam eden çatışmalar, siyasi istikrarsızlıklar, ekonomik eşitsizlikler ve sosyal gerilimlerle tanınmaktadır. Bu durum bölgeyi küresel barış ve güvenlik için kritik bir tehdit haline getirmektedir. Bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için geliştirilen ve geliştirilebilecek bölgesel işbirliği modellerini inceledik. Bölgedeki mevcut krizlerin çözümüne yönelik öneriler sunarak sürdürülebilir bir barış ve güvenlik ortamının nasıl oluşturulabileceği konusunda bir yol haritası çizmeyi amaçladık. İkinci başlığımız olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki barış ve güvenlik sorunlarının tarihsel arka planına değinecek olduğumuzda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika tarih boyunca çeşitli imparatorlukların ve güçlerin mücadele alanı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve ardından batılı güçler tarafından çizilen sınırlar, bölgedeki ulus devletlerin yapay bir şekilde oluşmasına yol açmıştır. Bu durum etnik, dini ve mezhepsel farklılıkların göz ardı edilmemesi nedeniyle birçok çatışmanın temelini oluşturmuştur. Soğuk Savaş döneminde ise bölge ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki rekabetin bir yansıması olarak çeşitli iç savaşlara ve askeri müdahalelere sahne olmuştur. Bu dönemde ABD petrol zengini bölge üzerinde kontrol sağlamak amacıyla çeşitli müttefiklikler kurmuş ve rejim değişikliklerini desteklemiştir. Sovyetler Birliği ise sosyalist hareketleri destekleyerek bölgede nüfus kazanmaya çalışmıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemde ise bu güç boşluğu bölgedeki grupların ve milislerin güçlenmesine yol açmıştır. Buna ek olarak bölgesel işbirliği modelleri ve örgütlerin rollerine baktığımızda ilk olarak Arap Birliği'ni incelediğimizde Arap Birliği 1945'te kurulduğundan bu yana Arap dünyasında birliği ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamıştır. Ancak birliğin barış ve güvenlik konusundaki etkinliği sınırlı kalmıştır. Özellikle Arap Baharı sürecinde Arap Birliği'nin üye devletler arasındaki farklılıklar ve dış müdahaleler nedeniyle etkisiz kaldığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte Arap Birliği'nin Libya ve Yemen'deki iç savaşlara yönelik müdahaleler çabaları örgütün potansiyelini bizlere göstermiştir. İkinci olarak Körfez İşbirliği Konseyi'ni inceleyecek olursak 1981 yılında kurulan konsey özellikle Körfez bölgesinde ekonomik ve siyasi işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Konsey ekonomik entegrasyon çabalarının yanı sıra bölgesel güvenlik konularında da önemli bir rol oynamaktadır. Ancak Katar krizi gibi olaylar konseyin içindeki siyasi gerilimleri ortaya koymuş ve örgütün birliği koruma yeteneğini sorgular hale getirmiştir. Üçüncü olarak Afrika Birliği'ne baktığımızda Afrika Birliği, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin kuzeyinde özellikle Sudan, Somali ve Libya gibi ülkelerde barış ve güvenliği sağlama çabalarında önemli bir aktör olmuştur. Afrika Birliği'nin barış gücü misyonları ve arabuluculuk girişimleri bölgedeki çatışmaların çözümünde zaman zaman etkili olmuştur. Ancak Afrika Birliği'nin finansal ve lojistik kısıtlamaları örgütün daha geniş çaplı müdahalelerde bulunmasını zorlaştırmaktadır. Bunlara ek olarak diğer bölgesel işbirliği girişimlerine bakacak olursak, bölgede ayrıca Mağrip Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi diğer bölgesel örgütler de bulunmaktadır. Bu örgütler bölgesel entegrasyonu ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamakla birlikte siyasi farklılıklar ve dış baskılar nedeniyle etkinlikleri sınırlı kalmıştır ve bunlar bize daha geniş çapta bir yapının kurulması gerektiğini net bir şekilde göstermiştir. Dördüncü başlığımız olan ekonomik kalkınma, sosyal uyum ve siyasi reformların barış inşasındaki rolü. Bölgedeki barış ve güvenlik sorunları sadece askeri müdahalelerle çözülemez. Bu sorunların kökünde yatan ekonomik eşitsizlikler, sosyal uyumsuzluklar ve siyasi baskılar ele alınmalıdır. Alt başlığımız olan ekonomik eşitsizlikler ve kalkınma sorunlarını inceleyecek olursak, bölge büyük ölçüde petrol gelirlerine bağımlı olan bir ekonomik yapıya sahiptir. Ancak bu gelirlerin adil bir şekilde dağıtılmaması bölgedeki ekonomik eşitsizlikleri derinleştirmiştir. Bu durum özellikle genç nüfus arasında işsizliğin artmasına ve hareketlerin güçlenmesine yol açmıştır. Bu bağlamda bölgesel ekonomik kalkınma projeleri, işsizlikle mücadele ve yoksulluğun azaltılması barış inşa süreçlerinde kritik bir rol oynamaktadır. İkinci alt başlığımız olan sosyal uyum ve toplumsal cinsiyet eşitliği.
Bölgede sosyal uyumun sağlanması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadın haklarının korunması ile yakından ilişkilidir. Üçüncü alt başlığımız olan siyasi reformlar ve iyi yönetim. Bölgede siyasi istikrarsızlıkların bir diğer temel nedeni demokratikleşme sürecinin eksikliği ve kötü yönetimidir. Çoğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesi otoriter rejimler tarafından yönetilmekte ve bu rejimler halkın siyasi katılımını sınırlamaktadır. Siyasi reformlar, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunması, bölgesel barışın ve güvenliğin sağlanması için vazgeçilmezdir. Bu bağlamda bölgesel işbirliği, demokratikleşme süreçlerinin desteklenmesi ve iyi yönetim uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından kritik bir rol oynamaktadır. Beşinci başlığımız olan spesifik güvenlik sorunlarını inceleyecek olduğumuzda, bölge enerji güvenliği, su kaynakları yönetimi ve terörizm gibi spesifik güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyadır. Bu sorunlar bölgedeki devletler arasında işbirliği gerektiren kritik alanlardır. İlk olarak alt başlığımız olan enerji güvenliğine baktığımızda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika dünya enerji piyasasında stratejik bir konuma sahiptir. Bölgedeki petrol ve doğalgaz rezervleri küresel enerji güvenliği için hayati bir öneme sahiptir. Ancak enerji kaynakları üzerinde rekabet bölgedeki devletler arasında gerilimlere ve çatışmalara yol açmaktadır. Enerji güvenliği, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında işbirliğini teşvik etmek için önemli bir alan olarak öne çıkmaktadır. Bölgesel enerji işbirliği, enerji arz güvenliğini arttırmak veya enerji kaynaklarının adil dağılımını sağlamak için kritik bir araçtır. İkinci alt başlığımız olan su kaynaklarının yönetimine kısaca değinecek olursak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi dünyanın en çok sıkıntılı yaşayan bölgelerinden biridir. Nüfusun hızla artması, tarımsal faaliyetlerin genişlemesi ve iklim değişikliklerinin etkileri su kaynakları üzerindeki baskıyı giderek arttırmaktadır. Su kıtlığı bölgede yaşam koşullarını zorlaştırmanın ötesinde sosyal huzursuzlukları, göçleri ve sınır aşan çatışmaları tetikleyebilecek bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Üçüncü alt başlığımız olan terörizm ve radikalizmle mücadeleyi inceleyecek olduğumuzda, bölge son yıllarda küresel terörizmin merkezi haline gelmiştir. İdeolojiler ve terör örgütleri özellikle devlet otoritesinin zayıf olduğu, ekonomik ve sosyal sorunların derinleştiği bölgelerde hızla yaygınlaşmıştır. Bu durum bölgesel güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturmakta ve terörizmle mücadele için kapsamlı bir işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Terör örgütleri bölgede farklı şekillerde faaliyet göstermektedir. Örgütler yalnızca bölgesel istikrarı bozmakla kalmamış, aynı zamanda uluslararası terör eylemlerini organize ederek küresel güvenlik için de büyük bir tehdit oluşturmuştur. Altıncı başlığımızı inceleyecek olduğumuzda bölgesel işbirliği modellerinin başarısızlık nedenleri ve engeller. Buna baktığımızda bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için bölgesel işbirliği büyük bir önem taşımaktadır. Ancak bu işbirliğinin önünde çeşitli engeller bulunmaktadır. Bu engellerin başında bölgedeki ülkelerin farklı çıkarları ve bu çıkarların uluslararası politikalarla çatışması gelmektedir. İkinci olarak alt başlığımız dış müdahaleler. Bölgenin stratejik önemi uluslararası güçlerin sürekli olarak bölgeye müdahale etmelerine yol açmıştır. Bu müdahaleler bölgedeki siyasi ve sosyal dinamikleri karmaşık hale getirmiştir. Özellikle ABD, Rusya ve Avrupa Birliği'nin bölgedeki çıkarları bölgesel işbirliğini zorlaştıran önemli faktörler arasında yer almaktadır. Örneğin Suriye İç Savaşı'nda ABD ve Rusya'nın farklı grupları desteklemesi çatışmanın çözümünü daha da zorlaştırmıştır. Üçüncü alt başlığımız olan güven eksikliği ve istikrarsızlık. Bölgedeki sürekli değişen ittifaklar ve istikrarsızlıklar ülkeler arasında güven inşa edilmesini zorlaştırmaktadır. Güven eksikliği özellikle ortak güvenlik anlaşmaları ve ekonomik işbirliği projelerin hayata geçirilmesinde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Bu durum aynı zamanda bölgesel örgütlerin etkinliğini de azaltmaktadır. Bu engellere ek olarak ekonomik farklılıklar ve eşitsizliklere değinecek olursak, bölgedeki ekonomik farklılıklar ve eşitsizlikler bölgesel işbirliği çabalarını zorlaştıran diğer önemli faktörlerdir. Petrol zengini körfez ülkeleri ile daha az gelişmiş olan Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki bu ekonomik uçurum, ortak kalkınma projelerinin önündeki en büyük engellerden biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bu farklılıklar bölgesel örgütler içinde de uyum sorunlarına yol açmaktadır. Bu konuda çözüm önerileri ve izlenmesi gereken stratejilere değinecek olursak, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için mevcut bölgesel işbirliği modellerinin geliştirilmesi ve yeni stratejilerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu hedefe ulaşmak için önerilen
bazı stratejiler ve çözüm yollarını alt başlıklar olarak sizlere bahsedeceğim. Birinci olarak bölgesel diyalog ve arabuluculuk mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekmektedir. İkinci olarak ortak ekonomik kalkınma projeleri desteklenmelidir. Üçüncü olarak bölgesel ticaretin arttırılması gerekmektedir ve ortak altyapı projeleri hayata geçirilmelidir. Sonrasında ekonomik entegrasyon ve bölgesel kalkınma bankası kurulmalıdır. Kısaca bu bankadan bahsedecek olursak, bölgesel ekonomik entegrasyonun teşvik edilmesi ve bölgede uzun vadeli kalkınma ve istikrar için kritik bir stratejidir. Bu bağlamda bölgesel bir kalkınma bankasının kurulması, ortak kalkınma projelerinin finansmanı için etkili bir mekanizma sağlayabilir. Sonrasında izlenmesi gereken stratejilere devam edecek olursak, siyasi ve sosyal reformlar hayata geçirilmelidir. Ve sonrasında uluslararası toplumun bu güvenin inşasındaki rolü de hayati bir öneme sahiptir. Buna da kısaca değinecek olursak, bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasında uluslararası toplumun rolü kritik bir öneme sahiptir. Bölgedeki çatışmaların karmaşıklığı ve ulusal sınırları aşan etkileri göz önüne alındığında küresel aktörlerin bölgesel istikrara katkıda bulunacak şekilde koordineli ve dengeli bir şekilde hareket etmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda uluslararası toplumun bölgesel barış çabalarına katkısı çeşitli düzlemlerde gerçekleşebilir. Diplomatik arabuluculuk, insani yardım, kalkınma projeleri ve güvenlik işbirliği gibi alanlar başlıca örneklerdir. Sonrasında güvenlik işbirliği ve terörizmle mücadele konusunu irdeleyecek olursak, bölgedeki güvenlik sorunlarının çözümü için uluslararası güvenlik işbirliği gereklidir. Terörizm, radikalizm ve sınır aşan organize suçlar gibi tehditler uluslararası güvenlik için ciddi bir risk oluşturmakta ve bu nedenle küresel işbirliğini zorunlu kılmaktadır. NATO, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası güvenlik yapıları terörizmle mücadele çabalarını İslam ülkeleri için yeterli şekilde koordine etmiyor. Bu yüzden Afrika oluşumunun hayata geçirilmesi önem ile gerekmektedir. Sonuç itibariyle bölgede barış ve güvenliğin sağlanması çok boyutlu ve karmaşık bir süreçtir. Bölgesel işbirliği bu süreçte merkezi bir rol oynamaktadır. Terörizmle mücadele, ekonomik kalkınma projeleri ve eğitim gibi alanlarda işbirliğinin arttırılması bölgenin istikrarı için hayati bir öneme sahiptir. Ancak bu işbirliğinin önündeki engeller bölgesel çıkar çatışmaları, dış müdahaleler ve güven eksikliği gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. İslam toplumunun bölgede barış ve işbirliğini desteklemek için oynayabileceği rol büyüktür. Diplomatik arabuluculuk, insani yardım, kalkınma desteği ve güvenlik işbirliği gibi alanlarda uluslararası katkılar bölgesel işbirliğini güçlendirebilir ve barış süreçlerine ivme kazandırabilir. Ayrıca uluslararası toplumun bölgesel işbirliğini teşvik edip politikalar geliştirmesi bölgenin uzun vadeli istikrarını sağlama açısından kritik bir öneme sahiptir. Sonuç itibariyle bölgede sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanması bölgesel aktörlerin koordineli çabalarıyla mümkün olacaktır. Bu süreçte bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası toplumun desteğinin arttırılması bölgenin geleceği için umut verici bir yol haritası bizlere sunmaktadır. Barış ve işbirliği bölgenin kalkınmasını ve toplumsal refahını artıracak, küresel güvenliğe katkıda bulunacak temel unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kongrenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Katılımıyla da değer katan katılımcılara ayrıca teşekkür ederim.